İsterseniz çanta süsü olarak taşıyın ve gerekli olduğunda şişelerinizi, bardaklarınızı koyabileceğiniz şahane bir kılıfa dönüştürün. Kese olarak da değerlendirebileceğiniz bu parçayla ayçiçek motifli sıcacık bir aksesuar elde etmiş olacaksınız. Örgüye yeni başlayanların kolayca örebileceği, ileri seviye örgücülerin keyifle şekillendireceği bir aksesuar örüyoruz. Şişe kılıfı. Malzemeleri görelim ve hemen başlayalım. Kahverengi ipimle sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkanın içerisine sık iğneler dolduruyoruz. Toplamda 12 tane sık iğne olacak. Yalnız 12.yi nasıl kapatacağız hemen gösteriyorum. 11 tane yaptım. İpimi çekiyorum. Çok fazla sıkıştırmayalım. Ortada bu şekilde bir boşluğumuz kalsın. Şöyle kısa kesiyorum. İpimi tığımdan çıkartıyorum. İlk baştaki ilmeğin içinden arkadan geliyorum. İpimi arkaya çekiyorum. 12. ilmeği bu şekilde oluşturuyoruz. Çıkarttığımız ilmeğin içinden tekrar arkadan geliyorum. İpi arkaya çekiyorum. Daha sonra iplerin ucunu düğümleyerek sabitliyorum ve sarı ipimizle yaprak yapımına geçiyoruz. Sarı renkli ipimizle herhangi bir yerden başlangıç noktasının biraz gerisinden alıyorum. İpimi geçiriyorum, alıyorum ve örüyorum. Şimdi aynı yerden bu ipi de arada yürüterek bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne ile başlıyoruz. 1, 2 zincir. Tığımın başına alıyorum. Bir sonrakinden bu ipimi de arada yürütüyorum. Alıyorum. İkisini bir, ikisini bir. 1, 2 zincir. Bakın şuradaki ilmekten alıyorum ve ikisini bir örüyorum. Tığımın başına alıyorum. Aynı yerdeyiz şimdi. İkisini bir, ikisini bir. Yaprağın bir tanesini tamamladık sayılır. Şimdi bir sonraki ilmekten bir tane sık iğne örüyoruz. Şimdi bu sık iğnenin üzerinden 1, 2 zincir tığımın başına alıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. İkisini bir, ikisini bir. 1, 2 zincir. Aynı yerden ikisini bir örüyorum. Aynı ilmekte ikisini bir, ikisini bir. Bir sonraki ilmeğe sık iğne ile birleştiriyorum ve yaprağı tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu işlemi 1, 2, 6 defa tekrar edeceğiz. Sonuncu sık iğne ile birleştirdiğimizde bu kez şurada ilk ördüğümüz sık iğnenin içerisinden alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. Kısa kesiyorum. İpi çekiyorum. Arkadan bir yerden tekrar geliyorum ve ipi arkaya alıyorum. Ve çiçeğimizi tamamlıyoruz. İpimizi arkada saklayabiliriz. Kılıf genişleyince sayıyı arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Şimdi kılıf tabanını örelim. Açık renkli ipimle sihirli halka yaparak başlıyorum. Halkanın içerisine ipimi kilitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başına alıyorum. Halkanın içerisinden ikisini bir, ikisini bir örüyorum. İkili trabzanlar çalışıyoruz. Toplamda 12 adet ikili trabzan örüyoruz. Çekiyorum, kapatıyorum. Şimdi tığımdaki ilmeğimi çıkartıyorum. Zincir çekerek gelmiştik. Tepedeki ilmekten tığımda çıkardığım ilmeğimi alıyorum ve arkaya çekiyorum. Pürüzsüz bir üst sıra geçişi yapmak için bu işlemi yapıyoruz. Aynı yerden önden arkaya geçiriyorum ve ilmek alıp ikisini bir örüyorum. Bunu bir sayıyorum. 2, 3. Tığın başına alıyorum. Aynı yere ikili trabzan örüyoruz. Bir sonraki ilmeğe 2 tane ikili trabzan. Şimdi 12 tane ikili trabzan örmüştük. Bu sırada her birine 2 tane öreceğiz. Sayımızı 24'e çıkarmış olacağız. Aynı yere ikili trabzan daha örüyorum. Bir tane ördüm, bir tane arttırdım. Bir tane ikili trabzan, bir yanına 2 tane ikili trabzan. Şimdi sıra boyunca bir örüp bir arttırıyoruz. 1, 2, 3. sırada toplamda elimizde 36 adet ikili trabzanımız olmuş olacak. Bu sırada bir tane ördüm. Yanına ikinci, bir sonrakine de arttırma yapıyoruz. 2 ördüm, bir arttırdım. Bütün sırayı aynı şekilde tamamlayalım ve bu şekilde genişleteceğiz. Siz kullanacağınız termos olur, bardak olur, şişe olur. Ne kadar genişlikte olmasını istiyorsanız bu sistematikte genişletin.
Şimdi ben toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. 3 ördüm, 1 arttırdım. Tığ numaram ince. Dilerseniz daha kalın bir tığ numarasıyla da tabanı yapabilirsiniz. Eğer elinizdeki parça kıvrılıyorsa. Ölçüsünü de bir bakalım. Çapı 7 santim. Üst kısma nasıl yükseleceğiz? Modeli nasıl kuracağız onu görelim. 1, 2, 3 zincirli yükseliyorum. Henüz kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz abone olabileceğinizi de hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi açın ki paylaşımlarımı anında görebilirsiniz. Ayrıca kanalda bir de üyelik sistemi bulunuyor. Dilerseniz üye olarak da kanal ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Geldim. Bir sonraki ilmekten geçirdim. İpimi aldım. İkisini bir, ikisini bir. 1, 2 zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakinden arkadan öne geliyorum. Tekrar bir sonrakinden arkaya geçiyorum. Bakın V şeklini aldı. İpimi alıyorum. 3 tane ilmeğim var. İkisini bir, ikisini bir. Şimdi bir tane daha yapacağız aynısından yanına. Tığın başına aldım. Bakın bu kullanmıştım. Kullandığım ilmekten geldim. Yanındakinden geçirdim. İkisini bir, ikisini bir. Bakın bu şekilde yükseltiyoruz şimdi örgümüzü. Eğer dar olursa, toparlarsa aradaki zincir sayısını arttırabilirsiniz. Şimdi başa kadar aynısını tekrar ediyoruz. Şimdi sonuncuyu yaptıktan sonra alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen yanındakine bir ikili trabzan çalışıyorum. Şimdi benim kullandığım ip esneme yapan bir ip. Eğer ipiniz esnemiyorsa, sıkı bir ip kullanıyorsanız kullanacağınız kaplara göre isterseniz bir tık büyük yapabilirsiniz. Şimdi benim koyacağım şişe mesela tam oturacak ve esnek bir ip olduğu için de kullanımım rahat olacak. Bunu da göz önünde bulundurmanızı öneririm. İkilinin üstüne ikili yaptık. 2 zincir. Tekrar aynı şekilde trabzanların üzerine trabzan çalışıyoruz. 1, 2 zincir araya. Toplamda 10 sıra olarak ördüm ben. Şimdi krem rengi ipimi bırakıyorum. Bununla örmeye devam edeceğiz file kısmı için. Yeşil renkli ipimle şimdi ayçiçek motiflerini nasıl birleştireceğiz onu göstereceğim ve aynı zamanda da taban öreceğiz. İpimi şöyle bir kilitliyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Tığımın başına alıyorum. Aynı yerden ikili trabzan. Aynı yerden sık iğne. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane motif alıyorum. Tam tepesinden yaprağı ipimi alıyorum ve kilitliyorum. Bir zincir daha. Şimdi bir sonraki boşluğa atlayalım. Bir tane sık iğne. Tığın başına alıyorum. İkisini bir, ikisini bir. Aynı yere bir sık iğne. Bir zincir, bir tane motif, bir zincir daha. Bu şekilde çiçeklerimizi dolaştıracağız. Trabzanların üstüne bir tane çiçek, boşluk kısmında yaprak. Şimdi file kısmını örmeye başlayalım. Bir tane zincir çekmiştim. 6 zincir çekiyorum. Şimdi bir sonraki trabzanın tepesinden bakın. Birinci değil ikinciden alıyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Trabzandan trabzana yapıyoruz. Tamamını dönelim. 6 zincirimi çektim. Bakın şimdi şuradayım. Tam ortasından zincirin ortasına alıyorum. Bir sık iğne ile birleştiriyorum. Bir sonrakinin tam ortasından sık iğne ile birleştiriyorum. Şimdi bu şekilde fileyi yükselteceğiz. Yine yükselti sizin ölçülerinize bağlı. Sonra sap kısımlarını nasıl çalışacağız görelim. Şimdi başlangıç noktasına geldim. Eğer bulmakta zorlanırsanız bir ilmek belirleyiciyle başlangıç noktalarınızı işaretleyebilirsiniz. Şimdi burası yan olacak. O yüzden buradan zincir çekerek devam edeceğim. Uzunluğunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Zincir çekerek yükseliyoruz. Ölçü vererek devam edeceğim ve şişede de nasıl durduğunu göstereceğim size. Toplamda 25 santimlik bir zincir çektim. Şimdi tam karşılığından da diğer tutamacı kısmını yapacağım. Sık iğne ile birleştirdik. Devam ediyorum örmeye. Ama bu kez zincirlerin üstünden sık iğne örerek devam ediyorum. 3 tane ördüm. Bir sonrakine geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğerine geçiyorum. Yine 6 tane dolduruyorum. Filelerden sık iğne yapıp geldikten sonra zincirin üzerine de
sık iğne yaparak devam ettim. Şimdi diğer tarafa geldik tabii. Buraya ulaşmak için buranın üzerinden ilmek kaydırma yapıyorum. Alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. Alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. Şimdi buraya kadar ilerleteceğim ve bunun üzerinden de sık iğne. Aralara batmıyorum. Altından dolanarak örüyorum. Ay çiçekli çalışmalarımıza bir sonraki eklememiz ne olsun? Kanalda ne görmeyi isterseniz merak ediyorum. Yorumlara bırakmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.